Her sabah çalan o amansız alarm sesiyle uyanıp kendimizi dışarı fırlattığımızda, her gün daha fazla üretmek, daha hızlı koşmak ve daha verimli olmak zorunda hissettiğimizde aslında neyi kaçırıyoruz? Modern dünya bize sürekli çalışmanın, meşgul olmanın ve üretkenliğin kutsal birer erdem olduğunu fısıldıyor. Dinlenmeyi bir hak değil, sadece daha fazla çalışabilmek için verilen kısa bir mola, bir yakıt ikmali olarak görüyoruz. Peki ya insanlığın attığı en büyük adımlar, en parlak buluşlar ve en derin felsefi aydınlanmalar gecesini gündüzüne katan o hummalı çalışmanın değil de tam aksine hiçbir şey yapmamanın, sessizce gökyüzünü izlemenin yani aylaklığın birer ürünü ise? Videoya geçmeden önce eğer sinemadan bilime, kitaplardan felsefeye uzanan bu tarz derin yolculukları ve analizleri kaçırmak istemiyorsanız şimdi kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bugün insanlığın gelişiminde boş zamanın, yani yaratıcı tembelliğin o göz ardı edilen devrimci gücünü konuşacağız. Bizi bu derin varoluşsal sorgulamaya götürecek olan rehberimiz ise, edebiyatın ve felsefenin en cesur kalemlerinden birinin başyapıtı olacak. İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell tarafından kaleme alınan, orijinal adıyla 1935 yılında yayımlanan Aylaklığa Övgü isimli eser, tam da bu can alıcı sorunun merkezine iniyor. Türkçe çevirisini usta çevirmen Mete Ergin'in yaptığı ve Cem Yayınevi tarafından yaklaşık 160 sayfa olarak okuyucuya sunulan bu sarsıcı kitap, modern insanın en büyük yanılgısını, yani çalışma fetişizmini masaya yatırıyor. Russell, bu incecik ama felsefi ağırlığı tonları bulan kitabında, insanlığın binlerce yıldır süregelen ahlaki kabullerini ters yüz ediyordu. Kitabın sayfa sayıları arasında ilerlerken, aslında her bir satırın bizi modern kölelik düzenimizle yüzleştirdiğini fark ediyoruz. Bu kitaptaki fikirler sizin mevcut işinizden istifa etmeye, her şeyi bırakıp gökyüzünü izlemeye ve hayatınızı kökten sorgulamaya sürükleyebilir. Çünkü Russell bize çalışmanın yüce bir değer olduğu yalanının, aslında bizi yöneten egemen sınıflar tarafından uydurulmuş büyük bir illüzyon olduğunu fısıldıyor. Tarihsel bir perspektiften baktığımızda, insanlığın gelişim şeması felsefi bir çelişkiyle mağluldur. Bugün sahip olduğumuz astronomi, matematik, felsefe ve tıp gibi temel bilimlerin tohumları nerede atıldı? Antik Yunan'da, Mezopotamya'da veya Kadim Doğu'da ben. Peki, bu bilimleri yeşerten zihinler, günün 12 saatini tarlada, ekin biçerek ya da madenlerde çalışarak mı geçiriyordu? Elbette hayır. Antik Yunan felsefesinin kurucuları, köle emeğine dayalı bir sistemin üzerinde yükselen, hiçbir fiziksel işte uğraşmak zorunda olmayan, Latince otium olarak adlandırılan o kutsal boş zamana sahip olan soylulardı. Köleler tarlalarda güneşin altında ter dökerken, efendileri gökyüzünün hareketlerini inceliyor, varlığın tözünü tartışıyor, geometrinin gizemlerini çözüyordu. O ahlaki açıdan son derece sorunlu ve adaletsiz bir sınıfsal ayrım olsa da, tarihsel bir gerçeği gözler önüne seriyor. İnsan zihni ancak hayatta kalma mücadelesinin getirdiği o ilkel kaygılardan arındığı zaman yaratıcı olabilir. Boş zaman sadece tembellik etmek ya da yan gelip yatmak demek değildir. Boş zaman, zihnin kendi üzerine dönebildiği, dışsal zorunlulukların baskısından kurtulup kendi içsel merakının peşinden gidebildiği yegane özgürlük alanıdır. Eğer Isaac Newton, 1665 yılındaki büyük veba salgını sırasında Cambridge Üniversitesi'nden kaçıp annesinin Woolsthorpe adlı çiftliğindeki evine sığınmasaydı, orada aylarca hiçbir kurumsal zorunluluk olmadan sadece kendi rızasıyla boş vakit geçirmeseydi, o meşhur elma ağacının altına oturuyor olmayacaktı. Bahçede aylak aylak oturup derin düşüncelere daldığı o an, kafasına düşen elma ona yer çekimi yasasını fısıldadı. Newton o sırada bir fabrikada, günde 14 saat çalışıyor olsaydı, o elma kafasına düşse bile sadece canının yanmasıyla kalacak, belki de modern fizik hiç doğmayacaktı. Keza Galileo Galilei'nin sarkaç yasasını bulması da Pisa Katedrali'nde sıkıcı bir ayin sırasında avizenin salınımını boş gözlerle izlerken gerçekleşmişti. Zihnin bu serbest salınımı, ancak meşguliyetin o boğucu zincirlerinden kurtulduğumuzda mümkündür.
İşte tam bu noktada insanlık tarihinin en büyük ahlaki ve felsefi çatışmalarından biriyle karşı karşıya kalıyoruz. Çalışmak gerçekten bir erdem midir? Yoksa sistemin kendi bekası için bize dayattığı bir uyuşturucu mu? Bertrand Russell, Aylaklığa Övgü kitabında bu çatışmayı muazzam bir şekilde çözümlüyordu. Russell, çalışmanın iki türü olduğunu söyler. Birincisi, yeryüzündeki ya da yeryüzüne yakın yerlerdeki maddelerin konumunu diğer maddelere göre değiştirmektir ki buna kaba işçilik denir. İkincisi ise başkalarına bunu yapmalarını söylemektir ki bu da yöneticiliktir. Tarih boyunca kaba işçiliği yapanlar her zaman en az kazanan ve en az boş zamana sahip olanlar olmuş. Ancak buna rağmen onlara sürekli çalışmanın kutsal bir görev olduğu anlatılmıştır. Neden? Çünkü çalışan insan tehlikesizdir. Çalışan insan düşünmez, sorgulamaz, isyan etmez. Oysa boş zaman tehlikelidir. Boş vakti olan insan sistemin çarpıklıklarını görür, kendi varoluşunun anlamını sorgular ve en önemlisi yaratıcı düşünmeye başlar. Peki sizce bu konuda Russell haklı mı? Bir insan gerçekten sadece boş kaldığında ve hiçbir şey yapmadığında mı özgürleşir ve gerçek yaratıcılığına ulaşır, yoksa modern dünyanın iddia ettiği gibi bizi diz yapan, bizi geliştiren şey o amansız çalışma disiplini ve zorluklarla mücadele etmek midir? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bu konuyu tartışalım, orada buluşalım mı? Gelişen sanayi devrimiyle birlikte makinelerin icadı aslında insanlığa muazzam bir vaat sunmuştu. Makineler sayesinde insanlar artık daha az çalışacak, kendilerine, sanata, felsefeye ve bilime daha çok vakit ayırabilecekti. Ancak sistem böyle işlemedi. Russell'ın kitapta verdiği o çarpıcı fabrikatör örneği durumu çok net özetler. Bir fabrikada belirli sayıda işçinin günde 8 saat çalışarak toplumun ihtiyacı olan iğneleri ürettiğini düşünelim. Bir gün bir mucit ortaya çıkar ve aynı iğneleri yarı zamanda üretecek bir makine icat eder. Mantıklı ve insani olan nedir? Dişçilerin artık günde 4 saat çalışması, geri kalan zamanlarında ise aileleriyle vakit geçirmesi, kitap okuması ya da parkta yürümesidir. Ancak gerçek dünyada ne olur anda? Dişçilerin yarısı işten atılır ve açlığa mahkum edilir, geri kalan yarısı ise günde 8 saat çalışmaya devam eder. Böylece ortaya bir yanda aşırı çalışan, tükenmiş bir kitle, diğer yanda ise işsizlikten ve çaresizlikten kıvranan başka bir kitle çıkar. Sonuçta üretilen boş zaman toplumsal bir refaha değil, sınıfsal bir yıkıma dönüşür. Bu durum, modern psikolojinin ve sosyolojinin de en büyük yaralarından biridir. Bugün kendimizi içine hapsettiğimiz performans toplumu, her bireyi kendi kendinin girişimcisi ve aynı zamanda kendi kendinin kölesi haline getirmiştir. Alman felsefeci Byung-Chul Han'ın Yorgunluk Toplumu eserinde bahsettiği gibi, artık dışsal bir sömürücüye ihtiyacımız yoktur. Bizler daha fazla üretmek uğruna kendimizi gönüllü olarak sömürüyoruz. Kendimizi sürekli bir gelişim, öğrenme, üretme çılgınlığının içinde buluyoruz. Hafta sonları bile boş duramıyor. Kendimize hobiler adı altında yeni görevler icat ediyor, tatillerimizi bile birer üretkenlik projesine dönüştürüyoruz. Bir kitabı sadece zevk almak için değil, kişisel gelişimize katkı sağlasın diye okuyoruz. Bir müzeyi sadece güzelliği karşısında büyülenmek için değil, sosyal medyada paylaşmak ve kültürel sermayemizi kanıtlamak için geziyoruz. Boş zamanı tamamen kaybettik, çünkü boş zamanı da pazar ekonomisinin bir parçası haline getirdik. Oysa felsefe tarihi bize bambaşka bir yaşam sanatı sunar. Stoacı filozof Seneca, Yaşamın Kısalığı Üzerine adlı eserinde, insanların zamanlarını ne kadar hoyratça harcadıklarından yakınır. Seneca için en büyük trajedi, insanların hayata geç başlaması, yani tam emekli olup dinlenecekleri yaşa geldiklerinde ölmeleridir. Stoacılara göre bilge insan, zihnini dışsal dünyanın karmaşasından kurtarıp içsel bir dinginliğe, yani ataraksiya durumuna ulaştırabilen kişidir. Bu dinginlik ise ancak ve ancak eylemsizliğin, yani zihinsel boş zamanın içinde bulunabilir.
Stoacılık, modern insanın sandığı gibi sadece acılara katlanmak değil, aynı zamanda ruhun kendi kendisiyle baş başa kalabileceği o kutsal sessizliği yaratabilmektir. Nietzsche de benzer şekilde, modern çağın o koşturmacasını ve çalışkanlık çılgınlığını sert bir dille eleştirir. Şen Bilim eserinde Avrupalıların çalışkanlık dinine tapmaya başladıklarını, artık dinlenmenin bile bir suçluluk duygusu yarattığını söyler. Nietzsche'ye göre düşünmek ve tefekkür etmek artık bir ayıp haline gelmiştir. İnsanlar bir şey düşünürken saatlerine bakarlar, öğle yemeğini aceleyle yerler, tıpkı her an bir şeyi kaçırıyormuş gibi yaşarlar. Nietzsche, bu durumu kültürün ve tinin ölümü olarak görür. Çünkü büyük fikirler, derin felsefi sistemler ve sarsıcı sanat eserleri aceleyle yenilen öğle yemeklerinin arasında değil, ruhun o geniş, ucu bucağı görünmeyen boşluğunda filizlenir. Varoluşçu felsefenin öncülerinden Jean-Paul Sartre ise konuyu özgürlük ve sorumluluk bağlamında ele alır. Sartre'ye göre insan özgürlüğe mahkumdur. Ancak bu özgürlük korkutucu bir boşluk yaratır. Çalışmak bizi bu varoluşsal boşluktan ve hayatın anlamsızlığıyla yüzleşmekten koruyan bir kalkandır. Sabah 9 akşam 5 bir işte çalışırken hayatın anlamı üzerine düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü sizin yerinize sistem her şeyi organize etmiştir. Görevleriniz belirlenmiştir, hedefleriniz nettir. Ancak ne zaman ki o boş zamanla, o büyük eylemsizlikle baş başa kalırsınız, işte o zaman varoluşsal kaygı yani bulantı başlar. İnsan boş kaldığında, kendi hayatının yegane anlamlandırıcısı olduğunu fark eder ve bu sorumluluğun ağırlığı altında ezilir. Bu yüzden modern insan boş kalmaktan, hiçbir şey yapmadan koltukta oturup tavanı izlemekten deli gibi korkar. Hemen telefonuna sarılır, hemen bir işle meşgul olur. Çünkü o boşlukta kendi hiçliğiyle yüzleşecektir. Ancak bu hiçlikten kaçış, aynı zamanda kendi otantik benliğimizden de kaçıştır. Albert Camus'un Sisyphos söyleni yapıtında tasvir ettiği o trajik kahraman Sisyphos, her gün kocaman bir kayayı dağın tepesine kadar taşımak ve sonra kayanın aşağı yuvarlanışını izleyip tekrar başlamak zorundadır. Bu, anlamsız ve sonsuz bir emektir. Modern insan da Sisyphos'tan farksızdır. Her gün aynı işleri yapar, aynı raporları yazar, aynı maillere cevap verir ve ertesi gün her şey yeniden başlar. Camus için asıl can alacağın, Sisyphos'un tepeden aşağı, kayanın arkasından yürürken geçirdiği o kısa süreli boş andır. O dönüş yolunda Sisyphos kaderinin bilincine varır. O boş zaman, onun özgürleştiği, kendi trajedisini aşarak bir kahramana dönüştüğü andır. Eğer Sisyphos'un o geri dönüş yürüyüşü olmasaydı, o sadece bilinçsiz bir köle olurdu. Bizim de gün içindeki o küçük boş anlarımız, kahve molalarımız, hiçbir şey düşünmeden pencereden dışarı baktığımız o dakikalar aslında modern kölelik zincirimizi kırdığımız, kendi varlığımızın bilincine vardığımız Sisyphos anlarımızdır. Fransız sosyalist düşünür Paul Lafargue da 1883 yılında yayımlanan Tembellik Hakkı adlı kitabında işçi sınıfının çalışmayı kutsallaştırmasını büyük bir yanılgı olarak nitelendirir. Lafargue, kapitalizmin işçileri sadece bedenen değil, zihnen de köleleştirdiğini, onlara çalışmayı bir ahlak yasası olarak dayattığını söyler. Oysa ona göre asıl devrimci talep, daha fazla çalışma hakkı değil, tembellik hakkıdır. Günde sadece 3 saat çalışılan, geri kalan zamanın ise sanata, bilime, felsefeye ve eğlenceye ayrıldığı bir dünya hayal eder. Bu hayal sadece ütopik bir tembellik özlemi değil, insan onurunu ve potansiyelini yeniden kazanmanın tek yoludur. Çünkü insan sadece hayatta kalmak için çalışan bir makine değildir. O, estetik değerler üreten, anlam arayan felsefi bir varlıktır. Tarih boyunca gerçekleşen büyük buluşların ve entelektüel sıçramaların arkasındaki asıl motor güç, bu boş zamanın doğru ve yaratıcı kullanımı olmuştur. Eğer eski uygarlıklarda rahipler, astronomlar ve filozoflar toplumun geri kalanının ürettiği artı değer sayesinde geniş boş zamanlara sahip olmasalardı, bugün ne takvimimiz olacaktı ne de evrenin yasalarına dair bir fikrimiz. Elbette burada kritik olan nokta, boş zamanın sadece bir elit zümreye ait olması değil,
tüm insanlığa eşit şekilde dağıtılması gerekliliğidir. Bertrand Russell'ın da en büyük ideali buydu. Teknolojik gelişmelerin ve otomasyonun insanları daha fazla çalıştırmak için değil, herkesin günde sadece 4 saat çalışarak geri kalan zamanını kendi kişisel ve entelektüel gelişimi için kullanabileceği adil bir dünya yaratmak. Böyle bir dünyada bilim ve sanat sadece profesyonellerin tekelinde olmaktan çıkıp hayatın doğal bir parçası haline gelirdi. İnsanlar sadece geçim derdiyle tıp okumaz, aynı zamanda biyolojiye duydukları saf merak yüzünden laboratuvarlarda vakit geçirirlerdi. Resim yapmak sadece galeri zincirlerine hitap eden profesyonel bir iş değil, ruhun kendini ifade etme biçimi olurdu. İşte o zaman insanlık olarak gerçek anlamda evrimleşebilirdik. Çünkü bizi hayvanlardan ve makinelerden ayıran en temel özelliğimiz sadece hayatta kalmak için değil, merak ettiğimiz için, güzel bulduğumuz için, anlam aradığımız için eylemde bulunabilmemizdir. Sonuç olarak modern dünyanın bize sunduğu o amansız hız ve başarı illüzyonuna karşı durabilmenin tek yolu, boş zamanımızı yani yaratıcı tembelliğimizi yeniden kazanmaktır. Bertrand Russell'ın Aylaklığa Övgü eserinde felsefi temellerini attığı felsefe tarihinin en büyük düşünürlerinin farklı yollardan doğrulduğu bu gerçek, bugün her zamankinden daha acildir. Kendimize boş kalma hakkı tanımalıyız Gong. Hiçbir şey üretmediğimiz, hiçbir hedefe koşmadığımız, sadece var olduğumuz o anların değerini bilmeliyiz. Çünkü kafamıza o aydınlatıcı elmanın düşmesi için, önce o ağacın altında sessizce oturmayı göze almamız gerekir. Zihninizi meşguliyetin o gürültülü sesinden kurtarın, derin bir nefes alın ve kendinize o kutsal aylaklığı armağan edin. Unutmayın ki, insanlık sadece çalışanların değil, rüya görenlerin, gökyüzünü izleyenlerin ve aylakların okyanus gibi derin sessizliğinde inşa edilmişti. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın.